İnsanlık tarihinin en eski bilmecelerinden bazıları taş saraylarda değil, dünyanın en eski ve en basit evlerinin altında toprağa gömülmüş halde çözülmeyi bekliyor olabilir. Yaklaşık 9000 yıl önce Orta Anadolu'nun en büyük ve en geniş ovasında öyle bir yer kuruldu ki buranın ne bir kralı vardı, ne bir sarayı, ne de herhangi bir gücü temsil edebilecek dev tapınakları. Ama yine de yüzlerce, hatta bazı dönemlerde binlerce kişiye çıkan sayılarıyla insanlar 1000 yıldan uzun süre bir arada aynı yerde yöneticiye ya da bir lidere tebaa olmadan barış içinde birlikte yaşamayı başardı. Ölülerini evlerin altına gömdüler. Duvarlarına yaşamış oldukları gizemli sahneleri çizdiler. Aynı tarzda evleri yıkılmasına rağmen defalarca bıkmadan usanmadan aynı noktada tekrar inşa ettiler. Kafamızı kurcalayan ve cevabını bilmediğimiz soruya gelecek olursak, Çatalhöyük halkı gerçekte nasıl bir toplumdu? Kültürleri, dili, hayata bakış açıları nasıldı? Kadınların daha güçlü olduğu bir düzene mi sahipler? Eşitlikçi bir topluluk muydu? Yoksa dışarıdan sakin görünen ama içeride fırtınalı bir güç yapısı taşıyan, tamamen sırlarla dolu, dışarıya kapalı bir dünya mıydı? Son buzul çağı yaklaşık 11.700 yıl önce sona erdi. Dünya gittikçe ısındı. İklim elverişli hale gelerek dengelendi. Göller genişledi, sulak alanlar her yere yayıldı. Yabani tahılların tohumları ise Anadolu'ya kadar ulaşmıştı. Yaşanan bu değişim yalnızca doğayı değil, insan hayatını da olumlu yönde değiştirdi. Binlerce yıl boyunca hareket halinde yaşayan avcı toplayıcı topluluklar artık bazı bölgelerde daha uzun süre kalmaya başladı. Tarım yapmayı deneyerek toprağa can verdiler. Hayvanları evcilleştirerek kontrol etmeyi öğrendiler. Kalıcı evler kurarak ise yerleşik hayata geçtiler. Bu insanlığın ilk köylerinin teker teker doğduğu döneme denk geliyordu. Bazı topluluklar büyük tören ve ibadet alanları kurdu. Bazıları anıtsal yapılar inşa etti. Bazıları ise çoktan yolunu farklı şekilde çizmeye başlamıştı bile. Bu kişiler inşa ettikleri evleri hayatlarının merkezi olarak belirlediler ve Çatalhöyük ise bu seçimin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Peki bir toplum, inanç ve merkezi bir yönetim olmadan da ayakta durabilir miydi? Konya Ovası bir yerleşim alanı oluşturmak için neredeyse kusursuzdu. Kuzeyde uçsuz bucaksız bozkır, güneyde Sarp Dağlar, etrafta sonsuzluk hissi veren nehirler, antik çağlardan beri ayakta kalmış göller ve mevsimsel yağışların oluşturduğu sulak alanlar vardı. Bu tabiatın her yerinde hayat vardı. Geyik, yaban sığırı, kuş, balık ve verimli topraklar buraların insanoğluna bir armağanı gibiydi. Ve bir de yeni bir macerada başrol görevini alacak o kirli toprak. Çatalhöyük'ün geride bırakacağı tüm hatıralar duvarlardan tabanlara kadar bu kilden yapılar ile yükselecekti. Burası bir anda ortaya çıkmadı. Ondan önce de bu bölgede yeni yaşam şekillerini deneyen topluluklar vardı. Boncuklu ve Aşıklı Höyük gibi yerlerde insanlar avcılığı, toplayıcılığı ve ilk tarımı aynı yaşam içinde bir arada tutmaya çalışıyordu. Antik dönemden kalan buluntular üzerinde yapılan DNA testlerinde Çatalhöyük halkının büyük ölçüde bu yerel toplulukların devamı olduğu kanısına varıldı. Yani bu dünya başka bir yerden göç edenlerin buraya gelip yeni kurduğu bir şehir yapılanması değildi. İnce ince işlenerek yavaş yavaş kurulup büyüyen bir yerdi. Burası insanların, fikirlerin ve alışkanlıkların zamanla tek bir vücut olup birleşmesiyle oluşan bir yerdi. Peki bu yeni yaşam şekli insanları gerçekten bir arada tutabilecek miydi? Yaklaşık olarak M.Ö. 7100 civarında çekirdek aile denebilecek birkaç haneden oluşan bir topluluğun Çarşamba Nehri yakınında yavaş yavaş toplandığı düşünülmektedir. Daha sonrasında ise nüfus ve evlerin sayısı gittikçe arttı. Eski yapılar yıkıldı ve yerlerine yenileri yapıldı. Tabanların üstüne yeni tabanlar geldi. Yıkıntılar, atık malzemeler ve duvarlar üst üste birikti. Ve yüzyıllar içinde ortaya dev bir höyük çıktı. Ama Çatalhöyük'ü benzersiz yapan asıl şey yalnızca bu garip evlerin varlığı değil, onların nasıl ve ne amaçla kullanıldığıydı. Burada sokak yoktu. Evler birbirine neredeyse yapışıktı. İnsanlar evlere yandan bir kapı sayesinde değil, çatıdaki deliklerden giriyordu. Yani yerleşimin kullanım ve giriş hattı zeminde değil, çatılardaydı. Bu dünya tamamen kapalı hücre benzeri yapılardan oluşan bir alan değildi. Ev kümeleri arasında toplanma yerlerini andıran açık alanlar da vardı. Araştırmacılar ilk zamanlarda bunlara çöplük dedi. Ama buralar yalnızca çöp alanı da değildi. İnsanlar buralarda alet yapıyor, odun kesiyor, hayvanlarını bağlıyor, yemek hazırlıyor ve atıklarını bırakıyordu. Hatta muhtemelen çocuklar da bu alanlarda oyunlar oynuyordu. Yani Çatalhöyük'te yaşam yalnızca evlerin içinde değil, evlerin arasındaki bu tarz sosyal alanlarda da akıp gidiyordu. Peki bu evlerin içinde yalnızca yaşam mı vardı? Yoksa ölüm de onların bir parçası mıydı? Çatalhöyük'te ev yalnızca yaşamak için kullanılan bir yapı değildi. Ev aynı anda mutfaktı, atölyeydi, depoydu, ayin alanıydı ve mezarlıktı. İnsanlar ölülerini evlerin altına gömüyor. Bebekler çoğu zaman ocak ve fırın çevresine ya da odaların güney kısımlarına defnediliyordu. Yetişkinler ise
öldüklerinde yükseltilmiş platformların altına gömülüyordu. Bazen doğum esnasında ölen bebekler eğer yeni yapım aşamasında olan bir ev varsa temelin altına bırakılıyordu. Bu bize çok önemli bir şey söylüyor. Çatalhöyük'te ölüm gündelik yaşamdan ayrı bir alan değildi. Yaşayanlarla ölüler aynı yapının içinde bir bakıma varlıklarını sürdürüyorlardı. Ama daha da ilginci, bazı mezarlar daha sonra tekrar açılıyordu. Bazı bedenlerin kafatasları ya da uzuvları çıkarılıyordu. Hatta bir örnekte sıvalı bir erkek kafatası bir kadın iskeletinin kollarının arasında bulundu. Yani burada ölüm bir insanın tamamen yok olup gitmesi anlamına gelmiyor olabilir. Belki de bazı ölüler toplum için manen yaşamaya devam ediyordu. Asıl çarpıcı nokta ise şu: Çatalhöyük'te ölenlerin hepsi yaşadığı evin altına gömülmüyordu. Bu da demek oluyor ki burada yaşayan insanlar ölenlerini her zaman hatırlamak istemiyor olabilirdi. Fakat tam aksine bazı evlerin altındaysa birden fazla mezar bulunuyordu. İşte bu yüzden bazı araştırmacılar bu evlere mazi evleri diyor. Çünkü bu evler yalnızca barınak değildi. Aynı zamanda yaşanmışlıkların ve unutulmak istenmeyen hatıraların da merkezi olmuştu. Çatalhöyük gerçekten eşitlikçi miydi? Yoksa burada görünmeyen farkına varmadığımız bir ayrımcılık mı vardı? Uzun süre Çatalhöyük için şu düşünce öne çıkmıştı: burası eşitlikçi bir toplumdu. Çünkü saray yoktu, kral yoktu, tapınak da yoktu. Ama son dönemlerde yapılan modern araştırmalar tablonun bundan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. 2025 yılında yayımlanan önemli bir antik DNA çalışması 35 evden 131 bireyin verisini inceledi ve sonuç gerçekten dikkat çekiciydi. İlk dönemlerde aynı eve gömülen kişiler çoğu zaman yakın akrabaydı. Yani ilk bakışta evler geniş ailelerin oluşturduğu yerler gibi görünüyordu. Daha geç dönemlerde aynı evde gömülenlerin çoğu yakın akraba bile değildi. Ama aynı yaşam tarzını paylaşarak aynı besinleri tüketmişler, ekmeklerini paylaşarak beraber yaşamışlardı. Bu da şu ihtimali doğuruyor: aynı evde yaşamak için zamanla kan bağına ihtiyaç duyulması unsuru ortadan kalkmıştı. Belki çocuklar başka hanelere veriliyordu. Bir tür evlat edinmeye benzeyen uygulamalar vardı. Belki toplum aile bağlarını gevşeterek daha geniş bir sosyal düzen kurmayı amaçlamıştı. Ve burada daha da ilginç bir detay ortaya çıkıyor: genetik bağların kuşaklar boyunca daha çok kadınlar üzerinden sürdüğü görülüyor. Kız çocukların ve kadınların bazı durumlarda daha fazla mezar eşyasıyla gömülmüş olduğu görünüyor. Bu tek başına burayı kadınlar yönetiyordu demek değildir. Ama şu ihtimali ciddi biçimde güçlendiriyor: bu toplumda kadının soyu, kadınların evle ilişkisi ve özellikle yaşlı kadınların toplumsal ağırlığı çok daha merkezi olabilirdi. Peki kadının bu gücü sanatlarına da yansımış olabilir mi? Çatalhöyük'te duvarlara çizilen resimlere baktığımızda vahşi hayvanların sembolik gücünün sağlam bir yerde olduğunu görüyoruz. Üstelik bunlar rastgele çizilen hayvanlar değildi. Hızlı, tehlikeli ve saldırgan olanlardı. Duvarlardaki resimlerde erkeklerin dev yaban öküzleriyle ve başka çeşitlerde vahşi hayvanlarla mücadele ettiği görülüyor. Sanki burada yalnızca av süreci anlatılmıyordu. Aynı zamanda güç, cesaret ve doğaya üstün gelme fikri de işlenmişti. Aslında bu çok etkileyici. Çünkü Çatalhöyük temelde bir tarım yerleşimi. Ama zihinlerindeki dünyalarında avcı kimliği hala yaşamaya devam ediyor gibi görünüyor. Fakat başka sahnelerde farklı bir görsel dili daha bulunmaktaydı. Çatalhöyük'te bulunan en ünlü figürinler olgun kadın bedenlerinin ön planda olduğu küçük heykelciklerdi. Belirgin göğüsler, göbeğin ve kalçaların ön planda olduğu sahneler. Yüzyıllar boyunca bu figürler ana tanrıça diye yorumlandı. Günümüzde ise uzmanlar buna kesin diyemiyor. Kesin olan şey, bu figürler önemli bir şey temsil ediyordu: doğurganlığı, bereketi, sürekliliği, yaşanmışlığı ve belki de hane içindeki otoriteyi. Yani dışarıda avın hissettirdiği güç varsa içeride de hayatın sürmesini sağlayan başka bir güç vardı. Belki de Çatalhöyük'ün anlattığı gizem tam da burada beliriyordu. Dışarıdaki dünya ile hane içerisindeki yaşanan hayat aynı anda var olmaktaydı. Hareketliliğin karşısında süreklilik, avlanmanın gücü karşısında hane yönetimi. Peki bu denge ne zamana kadar korunabildi? M.Ö. yaklaşık 6500 yılından itibaren Çatalhöyük'te bazı şeyler değişmeye başladı. Belki nüfus artmıştı. Belki diğer çevre halklardan gelen baskılar büyümüştü. Tarım ve otlatma doğayı zorlamıştı. Yüzyıllar süren avcılık yabani kaynakları azaltmış da olabilirdi. Aynı zamanda iklim de değişiyordu. Yağışlar daha düzensiz hale geliyor, sulak alanların sayısı azalıyordu. Yani toplum artık yalnızca kendi iç düzenini değil, değişen doğayı da yönetmek zorundaydı. Çatalhöyük'ü ayakta tutan eski düzen yavaş yavaş gevşemeye başlamıştı. Sonra daha büyük bir kırılma gelip çatmış: M.Ö. 6200'de yaşanan iklim olayı. Yaklaşık 8200 yıl önce Kuzey Atlantik'te buzul göllerinin boşalmasıyla tetiklenen, birkaç yüzyıl süren ani ve şiddetli bir soğuma kuraklaşma dönemi. Yani Holosen dönemin en belirgin soğuk şoklarından biri yaşanmıştı. Konya Ovası'nda kaynaklar daha kırılgan hale gelmişti. Fakat Çatalhöyük halkı buna uyum sağlamayı başarmıştı. Bazen bir toplum hayatta kalmak için kendini değiştirir ve sonunda o kadar değişir ki bir zamanlar olduğu şey olmaktan çıkar. Belki Çatalhöyük'te olan da tam olarak buydu.
Bir süre geçtikten sonra nehrin karşı tarafında yeni bir yerleşim yeri ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca bu iki yerleşim alanı aynı anda varlığını sürdürdü. Fakat yaşam biçimleri bu süre içerisinde gitgide farklılık göstermeye başladı. Batı Höyük'te evler daha seyrekti. Girişler çatıdan değil, normal zeminden, yer seviyesinden. Mimari daha ferah ve genişti. Fakat en kritik fark şuydu. İnsanlar artık ölülerini ev tabanlarının altına gömmüyordu. Bu yalnızca mimari bir fark değil, aynı zamanda dünya görüşündeki kırılmanın da bir iziydi. Çünkü Doğu Höyük'te geçmiş, gündelik yaşamın tam içindeydi. Atalar evin altındaydı. Hatıralar ise evin duvarlarındaydı. Batı Höyük'te ise bu bağ zayıflamış görünüyor. Sanat değişmiş, duvar resimlerindeki sayı azalmıştı. Daha çok boyalı kaplar ön plandaydı. Yani sembolik ifadeler artık duvarlardan eşyalara doğru kayıyordu. Ortak hatıraların merkezi evler olmaktan çıkıyor. Sanat anlayışları daha çok heykel, kap ve bunun gibi şekillere bürünmeye başlıyordu. Milattan önce yaklaşık 5900'e gelindiğinde Doğu Höyük büyük ölçüde terk edilmişti. 1000 yıldan uzun süre yaşayan o sağlam düzen çözülmüştü. Geriye kerpiç duvarlar, gömülü bedenler, kırık figüranlar ve kül tabakaları kalmıştı. Bize ise cevabı hala tam olarak verilemeyen bir soru. Çatalhöyük aslında tam olarak neydi? Kadınların güçlü olduğu özel bir topluluk mu? Eşitlikçi, sınıfsız bir düzene mi sahipti? Burası günümüzde tam olarak anlaşılmayan en büyük soru işaretlerinden biri. Belki de Çatalhöyük'ün asıl önemi tam olarak burada yatıyor. Çünkü burası bize sadece geçmişi anlatmıyor. İnsanlık bir zamanlar bugünkü dünyadan tamamen farklı bir biçimde yaşamayı başarmıştı. Kralsız, saraysız, tapınaksız ama yine de karmaşık, güçlü ve de kalıcı olarak iz bırakmayı başarmıştı. Sizce Çatalhöyük medeniyetin tek bir yönde olmayacağının kanıtı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Gölge Atlası ekibi her gün sizlerin sayesinde büyüyor ve büyümeye de devam edecek. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Gölgelerin içinden çıkaracağımız bir sonraki gizemde görüşmek üzere.